Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde motosikleti olanlar için bir tane motosiklet krikosu yapımını göstermeye çalışacağım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velosipitlet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. Bu Instagram hesabını takip ederseniz aynı zamanda kanalımın katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bugünkü projemize gelecek olursak, özellikle motosikletinde orta sehpa olmayan benim gibi motosiklet kullanıcıları için motosiklet krikoları vazgeçilmez bir ekipman. Çünkü gerek arka lastik gerek ön lastik değişiminde, iç lastik değişiminde, zincir yağlamada, fuş takımının bakımında vesaire gibi pek çok noktada orta sehpa olmazsa işimiz çok zorlaşıyor. Ben de çok uzun bir müddettir bunun yokluğunu çekiyordum. Dedim neden kendime bir tane motosiklet krikosu yapmayayım. Dolayısıyla ortaya bu arkadaş çıktı. Birazdan size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Kanalımın topluluk kısmında bu krikonun, bu ufaklığın fotoğrafını paylaşmıştım ben. Orada da bir arkadaş bunun olduğunu tahmin edebilmiş. Kendisini tebrik ediyorum. İsmini okumuştum ama unuttum. Ama siz zaten ekranda görüyorsunuz şimdi. Kendisinin motosikleti var mı yok mu bilmiyorum. Veya motosikletinin orta sehpası var mı yok mu bilmiyorum. Motosikleti varsa da ben kendisine bunu armağan etmek istiyorum. Şimdi ben bu projeyi hayata geçirirken torna tezgahımı, freze tezgahımı vesaireyi kullanacağım. Ancak proje sanıldığı kadar zor değil. Normalde piyasadan toplayacağınız gijon, profil gibi materyallerle de kendiniz evinizde bu projeyi hayata geçirebilirsiniz. Yok ben onunla uğraşmak istemiyorum diyenler için dediğim gibi iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Şimdi yeni derseniz projeye başlayalım. Bu elimde görmüş olduğunuz ufaklıktan bir tane de beraber yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş.
projeyi başarılı şekilde tamamladım. Sizin de fark ettiğiniz üzere aslında hiç de zor bir proje değil. Ben burada 3 tane kriko yaptım. Bir tanesi diğerlerinden birazcık daha farklı oldu. Burada kelebek somun tercih ettim. Böylece krikoyu kullanırken anahtar kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oldum. Zaten test aşamasında izlediniz. Gayet başarılı oldular. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.